Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazan evlerimize sağlık, bolluk, bereket getirsin. Her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerle beraber iftara ne yemek yapacağım diye düşünmeden en yeni ve en lezzetli tariflerle beraber olacağız. Tariflerimize geçmeden önce lezzetli ve farklı tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İlk tarifimiz hem pratik hem lezzetli un çorbasıyla başlıyoruz. Tencereye 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. Yaklaşık 5 dakika boyunca kavurduk. Daha sonra üzerine 7 su bardağı sıcak su ekliyoruz ve çırpıcı yardımıyla topaklaşma olmaması için karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Kıvam almaya başlayan çorbamız servise hazır. İkinci tarifimiz mor lahana sarması. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gereken lezzetli bir tarif. Geniş bir kaseye 4 diş sarımsak, 1 adet domates, 1 tutam maydanoz, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı siyah pul biber, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, 1 yemek kaşığı salça, 1,5 su bardağı zeytinyağı, 2 su bardağı pirinç ekleyip güzelce karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Diğer taraftan büyük boy bir mor lahanayı ortadan ikiye bölüyoruz. Ve suyu kaynatıp mor lahanayı içine atıyoruz. Haşlanmasını bekliyoruz. Mor lahanalarımız haşlandı. Daha kolay sarılabilmesi için kalın kısımları kesiyoruz. Ve hazırladığımız iç harcını mor lahanayla sarıyoruz. Sarmalarımızı sardık. Sosu için 1 tatlı kaşığı salça, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 yemek kaşığı nar eşkisi, 3,5 su bardağı su ekleyip güzelce çırpıyoruz. Hazırladığımız sosu sarmaların üzerine ekliyoruz ve birkaç dilim limon, kapak kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Sarmalarımız servise hazır. Diğer tarifimiz lezzetli mi lezzetli şıhıl mahşi. İlk olarak kabaklarımızı kazıyoruz, çizikler atıyoruz ve içlerini oyuyoruz. Oyduğumuz kabakları kızgın yağda kızartıyoruz. Kızaran kabakları yağlı kağıt üzerine alıp yağını çekmesi için bekliyoruz.
Diğer taraftan tavamıza kuru soğan ekleyip soğanlarımızı kavurup üzerine 400 gram yağlı kıyma, 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık ekliyoruz. Yarım yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 adet rendelenmiş domates, ve daha sonra 1 su bardağı haşlanmış nohut, yarım su bardağı su ekleyip pişmeye bırakıyoruz. En son olarak da 1 tutam maydanoz ekliyoruz. Karıştırıp soğumaya bırakıyoruz. Hazırladığımız iç harcını kabakların içine dolduruyoruz. Sosu için 1 tatlı kaşığı salça, 1,5 su bardağı su ekleyip salçayı eritiyoruz ve en sonunda üzerine 1 tatlı kaşığı nane ekliyoruz. Ve sosumuzu kabakların üzerine ekleyip fırına gönderiyoruz. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Yemeğimiz servise hazır. Diğer tarafımız kaşarlı sucuklu pide. Geniş yoğurma kabına yarım yemek kaşığı instant maya, 1 su bardağı ılık su ekleyip mayayı eritiyoruz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un ekleyip hamuru yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendirdiğimiz hamuru tekrar kabında bir kere daha yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp altını ve üstünü unlayarak merdane yardımıyla şekil veriyoruz. Hamurumuzun üzerine bolca kaşar ve daha sonra kenarlarını kıvırıp şekil veriyoruz. Pidelerimizin kenarına yumurta sarısı sürüyoruz ve daha sonra sucuk ekliyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. Pidelerimiz hazır. Ve en son olarak da zerde tatlımız. Renk vermesi için küçük bir kaseye 1 tatlı kaşığı haspir, üzerine yarım çay bardağı su ekleyip 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz rengini vermesi için. Diğer taraftan 1 yemek kaşığı nişastaya yarım çay bardağı su ekleyip nişastayı açıyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı kuş üzümünün üzerine su ekleyip 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz renginin gitmesi için. Tenceremize 1 çay bardağı yıkanmış pirinç, 7 su bardağı su ekleyip pirinçlerin pişmesini bekliyoruz.
Daha sonra pirinçler pişince bir su bardağı şeker ekliyoruz. Aspirin suyunu ekliyoruz. Suda dinlendirdiğimiz kuş üzümlerini ekliyoruz. 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık, açtığımız nişastayı, 1 yemek kaşığı gül suyu ekleyip karıştırıyoruz ve kıvam almaya bırakıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kaynattık. Tatlımız servise hazır. Herkese afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar.